Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz harika çantayı yapacağız. Ben gerçekten çok keyifle çalıştım ve umarım sizler de aynı şekilde örmekten keyif duyarsınız. Şimdi malzeme bilgisine hemen gireceğim fakat ondan önce birazcık şablon kurulumu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu videoda ben çok ufak bir boy çalışmadım. Yani ben biraz daha büyük çantaları sevdiğim için kendi zevkime göre büyük boyutlarda çalıştım. Yani pek çok kişinin aslında hoşlanacağı bir boyut diyebilirim. Ama diyelim ki siz bu çantayı büyük buldunuz. Biraz daha ufağını yapmak istiyorsunuz. Şimdi birazdan zaten ölçülerini vereceğim. Eğer daha küçük boyutunu çalışmak isterseniz şöyle bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Şimdi burada enini küçültebilirsiniz ve boyunu küçültebilirsiniz. Burada başlangıç zincirini şöyle kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ikili trabzanlardan oluşan ikili gruplar var. Yani toplam 34 tane grupla başladım ben. Bu 34 grubu oluşturmak için nasıl bir başlangıç zinciriyle başladım? Şöyle grup çarpı 2 artı 1. Ben 34 gruptan oluşturmak istediğim için 34 çarpı 2 68 artı 1 yani 69 adet zincirle başladım. Siz diyelim ki 30 grup oluşturmak istiyorsunuz. 30 çarpı 2 artı 1 yani 60 artı 1 61 adet zincirle başlayacaksınız arkadaşlar. Tabii ki enini küçülttüğünüz için şuradaki sıra sayısı da değişecektir. Ben yaklaşık 38 santim boya çıktım. 33 sıra ördüm. Siz 30 sırada bitirebilirsiniz örneğin. Yani kendi zevkinize göre en boy orantısını da göz önünde bulundurarak çantanızı küçültebileceksiniz. Şimdi biraz malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu çantayı yapmak için neye ihtiyacımız var? Rafya ipe ihtiyacımız var. Böyle deri saplara ihtiyacımız var ve şöyle aksesuar veya farklı bir aksesuar da takabilirsiniz. Ben bu çantada toplam 370 gram Koreka rafya kullandım. Yani siz de aynı markadan yapmak isterseniz eğer 4 bobin yeterli olacaktır. Fakat eğer bu sapları deri değil de örgüden yapmak isterseniz belki 5. bobine ihtiyacınız olabilir. Sınırda kalabilir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ben burada deri sap kullanmayı tercih ettim. Deri saplarımın uzunluğu dikildikten sonra kullanım alanı olarak 52 santim. Eğer siz örgüden yaparsanız 50-55 santim arasında tercih edebilirsiniz. Hatta kendiniz omuzunuzla deneyerek istediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Bu rafyayı ben 3,5 milim tığla ördüm. Şöyle çantadan bahsedecek olursam toplam 5 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bakın 2 tane yan parçası var. Bir tane tabanımız var. Ön ve arka parçamız var. Yani toplam 5 tane parça var. Bütün parçalarımızı aynı teknikle örüyoruz. Ölçüleri konusunda zaten videonun içerisinde bahsettim. Parçalarımızı tamamladıktan sonra da göstermiş olduğum özel teknikle bu şekilde birbirine birleştiriyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen ölçüleri vereyim. Şimdi böyle ikiye katlanmış haliyle genel olarak çantanın ölçülerini vereceğim. Ama tabii ki parçaların ölçüleri farklı olacaktır. Çantada biraz eksiltme yapacağız. Çok fazla değil. Yani 2 noktadan yapacağız. Biraz çantanın hatlarını yumuşatmak için. O yüzden şu noktadaki ölçüyle şu noktadaki ölçü biraz fark edecektir. Şöyle ölçüyorum. Burası 44 santim. Şöyle buraya geldiğim zaman 43. Şöyle 41. Şurası da şöyle ikiye katlanmış haliyle yaklaşık 38 santim. Aslında şöyle sadece parçayı ölçtüğüm zaman bakın burası 36-36,5 santim. Burası da 31 santime düşüyor arkadaşlar. Boyunu da şöyle ölçeyim. Şöyle tabana kadar ölçecek olursam yaklaşık 38-38,5 santim tığlama sonrası. Dediğim gibi bütün parçaların ölçülerini ve yapılışlarını zaten video içerisinde bulacaksınız. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Evet, çanta ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla da anlatmaya gerek yok. Zaten video içerisinde aşama aşama yapılışını anlattım. İsterseniz artık yapım aşamasına geçelim. Evet, şimdi çantamıza başlıyoruz. Çantamız toplam 5 tane parçadan oluşacak arkadaşlar. Bir tane ön parça, bir tane aynı şekilde arka parça, 2 tane bu şekilde yan parça, bir tane de taban için şu alta yapacağımız bir parça. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane parça öreceğiz. Hepsinde aynı tekniği kullanacağız. Ördükten sonra da etrafına sık iğne dönerek birleştirmemizi gerçekleştireceğiz. Ben şimdi ön parçanın şablonunu oluşturdum, bitirdim.
Yan parçanın şablonunu da oluşturdum, bitirdim. Bütün mesele gövdeyi oluşturmak. Yan parçalarda düz örüyoruz. Herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Tabanda da aynı şekilde eksiltme yapmıyoruz. Sadece burada başlangıç zincir sayımızı değiştireceğiz. Fakat ön parçada biraz değişik yapacağız. Yani düz çıkmasını istemedim. Biraz hafif eğimli çıkmasını, hafif böyle hatlarını yumuşatmak istedim çantanın. O yüzden çok az, yani 2 defa 1 2 sıra eksiltme yapmış olacağız ve birazcık enini düşürmüş olacağız. Şimdi ben bu çanta için farklı rafyalar denedim. En uygunu olarak Koreka rafyayı seçtim arkadaşlar. Ama siz dilerseniz her türlü rafya ile çalışabilirsiniz. Yani hepsiyle güzel olur. Ama ben en çok Koreka rafyanın duruşunu sevdiğim için Koreka ile yapmaya karar verdim. Normalde Koreka rafyayı örerken 3 milim tığ tercih ediyorum. Ama bu çantanın tekniği ve görünüşü itibariyle 3,5 milim tığ seçtim. Yani 6-0 3,5 milim tığ seçtim. Elim sıkıdır. Biraz daha dolgun olmasını istedim bu örneğin. O yüzden Koreka rafyayı tercih ettiğim zaman 3,5 milim gayet ideal oldu. Şimdi başlayalım. 34 tane grup oluşturacağız. İkili grup bunlar. Bunlara grup diyeceğim ben. Yani 2 tane ikili trabzandan oluşan gruplar. İlk sırada toplam 34 tane ikili grup oluşturacağız. Evet, şöyle 2 metre kadar uzunca bir parça ayırıyorum. Her zamanki başlangıç yöntemimle başlıyorum. İlk önce bir kilit yapıyorum. Ve şu ayırmış olduğum ipimden tığımın üzerine şöyle bir defa sarıyorum. Şöyle birazcık bol tutalım. Gelen ipimden alıyorum ve ikisinden geçiriyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın tığımda 2 tane var. Gelen ipimden alıp şu şekilde çekiyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Gelen ipimden alarak ikisinden geçiriyorum. Çok fazla gevşek çekmiyorum. Bu şekilde toplam 69 adet zincir çekip geliyorum. 69 adet zincirimi çektim. Bir ölçü vereceğim çünkü farklı bir rafya kullanıyor olabilirsiniz. Aslında ne kadar sıkı ve gevşek çektiğinizle de alakalı değişir ama yaklaşık bir fikir vermiş olur yine de. Evet, 37 santim gelmiş arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. 2 adet zincir çekiyoruz. Bakın burası benim son ilmeğim. Yani 69. ilmeğim. Onu atlayacağım. 68. ilmekten başlayacağım. Tığıma ipimi doluyorum. 69'u atlıyorum. 68'den bakın şu şekilde bir bu başağın lobuyla ve arkanın lobuyla beraber alıyorum. İpimden alıyorum şu şekilde. Çekiyorum. Bakın tığımda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Böylece bakın ilk grubumu oluşturmuş oluyorum. Devam ediyoruz. Şimdi normalde araya zincir çekilerek yapılan örnekler de var. Ama burada çok fazla aralık olmasını istemediğimiz için araya zincir çekmiyoruz. İpimizi doluyoruz. Bakın gelen zinciri atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. İlmek alıyoruz. Uzatıyoruz. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Aynı noktaya, bakın bir sonraki zincire değil, daha önce yapmış olduğumuz noktadan tekrar giriyoruz. Ve 2 defa da çekiyoruz. İkili trabzanlar yapıyoruz. Devam ediyoruz. Zincir çekmiyoruz. İpimizi doluyoruz. Burada bir zincir atlıyoruz. Bir sonrakinden giriyoruz. Ve
2 defa da çekiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Girmiş olduğumuz noktaya bir kez daha giriyoruz. Aynı zincire. İpimizi çekiyoruz ve 2 defa da bu şekilde ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Devam ediyoruz. İpimizi doluyoruz. Bir zincir atlıyorum. Diğerine şu şekilde tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Yani burada birer zincir atlayarak yapıyoruz. Fakat şu grubumuzu, yani bu grupta ne var? 2 tane ikili trabzan var. Bunları aynı zincire yapıyoruz. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Son bir kez gösteriyorum. Araya zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Buradaki zinciri atlıyorum ve bir sonraki zincire tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı zincire tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Evet, bu şekilde ikili trabzan gruplarımı oluşturmaya devam ediyorum ve sıranın sonuna geliyorum. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın, bu yaptığım 33. grubum. Burada 1, 2, 3 tane zincirim kaldı arkadaşlar. Şimdi birincisini atlıyorum. Son 2'ye birer tane trabzan yapıyorum. Yani bu sonu biraz farklı yapıyoruz. Aynı zincire batmıyoruz. Her bir trabzanı ayrı ayrı batıyoruz. Çünkü burada o şekilde başlamıştık. Şimdi 33. grubumu tamamladıktan sonra ipimi doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Sonraki zincire batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Son bir zincirim kaldı. Ona da sonuncusunu yapıyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34. 34 tane ikili trabzandan oluşan gruplarımız hazır. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta var arkadaşlar. 2 tane trabzanla bitmişse o sıramız, çıkışımızı 4 zincirle yapıyoruz. Çünkü hemen dibine başlamayacağımız için. Yani şu noktaya batacağız dönüşte. O yüzden 4 zincirle çekiyoruz. Ama bazen şu sonunda bir trabzan kalacak. Bir trabzanla bitirmişsek o sırayı, bir sonraki sıraya çıkarken 3 zincirle çıkacağız. Şimdiden onun açıklamasını yapayım. İlerledikçe zaten göreceksiniz. Şimdi burada 2 tane trabzanım var. Yani bu grubun 2 tane trabzanı var. O yüzden 4 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu arada ölçü vermeyi unuttum arkadaşlar. Onu da paylaşayım. Şöyle tutuyorum. Bakın 36 geldi. Şimdi devam ediyoruz. 4 adet zincirimizi çektik. Ters çeviriyoruz. Şimdi burada 2 tane trabzan olduğu için önümde buraya batmayacağım. Şu araya batacağım arkadaşlar. İpimi doluyorum. Boşluğa tığımı sokuyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar ipimi doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı aşırı uzun çekmiyorum arkadaşlar. Ama kısacık tıknaz da yapmıyorum. Onu söylemiş olayım.
Orta yükseklikte çekerseniz güzel oluyor. Şimdi araya zincir çekmiyoruz. Bu modelde araya zincir çekmiyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. Yine şuradaki boşluğa tığımı sokuyorum. Ve 2 defa da trabzanımı oluşturuyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı boşluğa ikinci trabzanımı yapıyorum. Yani alt sıradaki mantığın aynısı arkadaşlar. Yani burada ikili gruplar oluşturuyorduk. Burada da ikili gruplar oluşturuyoruz. Devam ediyorum. Şu ipinizin gelişi çok önemli. Onu yine burada söylemiş olayım. Rafiye ile çalışırken ona dikkat ediyoruz. Devam ediyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. Boşluklara ikili trabzan gruplarımızı yapıyoruz. Bakın araya yapıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar geliyorum. Burayı beraber yapalım. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın batacağım şu boşluk var. Daha sonra buraya bir tane batacağım. Neden? Çünkü burada bir tane var. Yani o şekilde ilerliyor bu teknik. Şimdi burayı beraber yapalım. İpimi doluyorum. Buradaki son gruptan önceki boşluğa batıyorum. Birinci trabzanımı yapıyorum. Bir kez daha doluyorum. Ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada ipimi doluyorum. Bakın şu araya batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde batıyorum. Ve bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi bu sırayı ne demiştim? Bir tane trabzanla bitiyorsa burada 3 tane zincir çekeceğiz. Çünkü döndüğümüz zaman şuradaki boşluğa batacağız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. İpimi doluyorum. Bakın şimdi normalde şuraya batıyordum 2 tane olduğu zaman. Şimdi bu birinci trabzanın ve bu ilk grubun arasındaki boşluğa batıyorum. Devam ediyoruz. Şimdi bu grubu geçiyorum. Aradaki boşluğa batıyorum. 2 tane yapıyorum. Bakın burada zincirle çıktığım ilk trabzan, bu ikinci. Yani bu benim ilk grubum olmuş oluyor. Bu da ikinci grubum olmuş oluyor. Yani aslında bir sıra 4 zincirle çıkarken diğer sırada 3 zincirle çıkmış gibi bir mantık ortaya çıkıyor. Zaten yaparken de anlarsınız. Bakın burada hata yapmışım. Tek batmışım. Bunlara dikkat edelim. Şimdi ben bunu söküp tekrar geliyorum. Evet, söktüm. Orayı düzelttim. Aslında orayı editleyebilirdim ama siz de görün diye bunu yaptım. Yani bazen dalıyoruz, tek batabiliyoruz. Öyle durumlarda sökün, düzeltin arkadaşlar. Hoş bir şey olmaz orada. Bakıyorum, farklı bir yerde hatam var mı? Yok. Evet, birazcık daha göstereyim. 3. sıraya devam ediyoruz. Boşluklara batıyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. Biraz model ilerlesin, göreceksiniz. Zincir çekmeye gerek yok. Zaten biraz delikli bir görüntüsü oluyor. Araya zincir çekmeden boşluklara ikili trabzan gruplarımızı oluşturuyoruz. Bakın zaten delikli oluyor. Evet, devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna geliyorum. Evet, şimdi sıranın sonuna doğru geliyorum. Bu kısmı beraber yapalım. İpimi doluyorum. Bakın buradaki boşluğa sokup ikili trabzan grubumu oluşturuyorum.
2 tane trabzan yaptım. Bakın şimdi önümde bir grup var ve bir tane trabzan var. Şimdi batacağım nokta bakın şurası. Eğer tereddüt ediyorsanız 1 mi 2 mi diye şöyle buraya bakabilirsiniz. Bakın burada 2 ile başlamışım. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Yani aslında mantık olarak 2 1 2 1 şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla çıkış zincirimizi de 2 olduğu zaman 4, 1 olduğu zaman 3 ile yapıyoruz. Şimdi burada bakın 2 tane var trabzan olarak. 1 2 3 ve 4. Bu zincirlerimi çok gevşek çekmiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Biraz sıkı olsun zincirimiz. Şimdi ipimi tığıma doluyorum. Bakın ikili grup olduğu için araya batmıyorum. Şu iki grup arasındaki boşluğa batıyorum. Buraya bir grup yapacağız. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Dolayısıyla bir taneyle başladım, bir taneyle bitireceğim sonunda. Araya zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Onu hatırlatıyorum. Unutmayın. İki grup arasındaki boşluğa gruplarımızı oluşturuyoruz. Evet, devam ediyorum. 4. sıraya başladık. Sıranın sonuna geleceğiz. Burada artık şu 2 tane trabzanın arasından girip tek bir trabzanla bitireceğiz. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın 2 tane grubum var burada. Şimdi bu 2 grubun arasına tığımı sokuyorum. 1 ve 2. Buradaki grubumu tamamladım. Şimdi bakın alt sıraya bakıyorum. Çift olduğu için burayı tekle bitireceğim. Ne yapıyorum? Şu araya batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada tekle bitirdiğim için ne yapıyoruz? 3 zincirle çıkış yapıyoruz. Çünkü dönüp geldiğimizde bu tekli trabzanla grup arasındaki boşluğa girmiş olacağım. 1 2 ve 3. Ters çeviriyorum. Bakın burada gruplarım var. Bu tek. Şimdi bunu teki tamamlamak için yanına batıyorum, yanındaki boşluğa. 2 defa da çekiyorum ve grupla başlamış oluyorum. İpimi doluyorum. Şimdi 2 grup arasına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 sıra gösterdim. Tereddütünüz olursa yine videoyu geri sarıp bakabilirsiniz ama gayet basit. Bakın çift, tek, çift, tek, çift. Yani oradan kontrollerinizi yapıp ilerleyebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Buraya geliyoruz. Burada çift olduğu için yani grup olduğu için burada da ne yapıyoruz? Buraya batacağız. Daha sonra buraya 2 tane batıp tamamlayacağız ve 4 zincirle çıkış yapacağız. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gayet basit bir mantığı var. Şuraya kadar bir ölçü paylaşımı yapalım. Bakın şöyle. Birazcık geriyorum çünkü ütü olacak arkadaşlar. 36 santim. 4 sıranın ölçüsünü vereceğim. 1, 2, 3, 4 sıranın ölçüsünü vereceğim. Bakın 4,5 santim. Şimdi buraya da bir bakayım. Evet, bu da 4,5. 1, 2, 3, 4. 4,5 santim. Buraya niye baktım? Şimdi onu söyleyeceğim.
Şimdi ben ikinci parçamı yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ilk parçamla sürekli kıyaslamalı gidiyorum. Sonuçta bunlar el yapımı şeyler. Dolayısıyla elimiz çok hassas olmayabilir. Bazen dalıp daha uzun çekebiliriz. O yüzden sürekli 3-4 sırada bir kontrollerimi yapıyorum. Acaba elimi salmış mıyım, salmamış mıyım diye. İpin inceliği, kalınlığı gelmesinden kaynaklı olarak da olabilir ama o çok düşük bir ihtimal. Daha çok elimizle alakalı bir şey. Şimdi siz bunu yaparken ilk parçanızı yapacaksınız. O kadar hassas olmayacak tabii ki. Ama yine de benim ölçülerimle gitmek istiyorsanız arada bir ölçebilirsiniz. Ama ikinci parçaya geçtikten sonra kendi parçanızı baz alın. Yani 3-4 sırada bir boyunuzu ölçün. Elinden çok oynamayacaktır, oynamaması lazım. Boy daha önemli. Çünkü şu trabzanı daha kısa, daha uzun çekebilirsiniz ve boyu etkileyecektir. Maalesef parçalı modeller çok kolay modeller diyemem. Gerçekten iyi bir işçilik gereken modeller. Çünkü birleştirme yaptığımız için bütün parçaların ölçüleri birbirine uyumlu. El ayarımızın da aynı olması lazım örerken. O yüzden biraz hassasiyet oluşuyor. Çok hafif farklılıklar da tolere edilebilir, ütüyle giderilebilir. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kaç sıra öreceğiz onu söyleyeyim. Bakın buraya ben belirleyiciler koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra düz örmüşüm arkadaşlar. 14. sıraya geçiş yaparken eksiltme yapmışım. Bir bu kenardan, bir de şu kenardan eksiltme yapmışım. Evet, bu şekilde devam ediyorum. 4 sıra ördüm. 13. sıraya kadar bu şekilde düz öreceğim ve geri geleceğim. 14. sıraya nasıl eksiltmeyle başladığımızı göstereceğim. Evet, şimdi 13 sıra ördüm toplamda. Düz ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın nasıl ilerledim. Çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift. Çiftle bitmiş oldum. Yani grupla bitmiş oldum arkadaşlar. Şimdi şurada bir ölçü paylaşımı yapacağım boydan. Enimiz değişmiyor çünkü düz ördüğümüz için. Şöyle bakalım. Bakın şöyle ölçtüğüm zaman yaklaşık 14. 14'ü birazcık geçmiş. Şimdi şu parçamla kıyaslayacağım. Aşağı yukarı ne durumdayım? Şimdi burada kenar tığlaması da var ama aşağı yukarı bakın ölçtüğüm zaman evet. Bakın şimdi burada eksiltme yapacağım. Eksiltme öncesi ölçülerim aynı. Her iki parçada da aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi 13. sıranın sonuna geldim. 34 gruptayım ve bu benim son grubum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2, ters çeviriyorum. Ve bakın şimdi burada bir grubum var. Şu boşluğa batmış olacağım. Ama buraya normalde 2 tane trabzan yaparken yani grup yaparken buraya tek bir trabzan yapacağım. 2 defa da çekiyorum. Ve şu ilmeğe bakın şuradaki ilmeğe bir tane belirleyici koyuyorum. Ve devam ediyorum. Yine aynı şekilde gruplarımı oluşturmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıranın sonuna geliyoruz. Burada da eksiltmeyi göreceğiz. Burada da eksiltmemizi yapacağız. Bakın 2 tane grup var. Arada bir boşluk var. Şimdi oraya batarak başlayacağız. İpimizi doluyoruz.
boşluğa tığımızı sokuyoruz, ilmek alıyoruz. Bakın 3 tane var. İkisinden geçiriyoruz. Bu ikisini bekletiyoruz. Şimdi bir kez daha tığımızı doluyoruz. Ve bakın şu aradaki boşluğa batıp, bakın 4 tane ilmeğim var şu an. Önce ikisini, daha sonra üçünü çekiyoruz. Ve bu şekilde eksiltmemizi yapmış oluyoruz. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz. Şimdi burada bakın bir grubum var. Burada da 2 tane trabzanım var. Şu aradaki boşluğa batacağım. İpimi doluyorum. Aradaki boşluğa tığımı sokuyorum ve 2 defa da çekiyorum. Devam ediyorum. Gruplar arasındaki boşluklara batarak trabzanlarımı oluşturuyorum. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Bakın burada bir tane grubum var, bir tane boşluğum var ve şu tepe noktam var. Bir tane buraya batacağım, bir trabzan yapacağım, bir tane de buraya yapacağım ve tamamlayacağım sıramı. Şimdi gösteriyorum. İpimi doluyorum, boşluğa tığımı sokup ilmek alıyorum. Bakın burada 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Şimdi bunu çıkartıyorum. Ve şuradaki tepe boşluğuna batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylece bakın grupla başladım. Grupla tamamladım. Şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Yani 2 tane grup eksilmiş oldu. Bir tanesini buradan, bir tanesini de buradan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Eksiltmeyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şurası 14. sıram. Buraya bir belirleyici koyun. Bir tane de şu kenara koyalım. Yani burası eksiltmenin başladığı sıra. Bu sırada eksiltme yaptık anlamında. Şimdi 16. sıraya geçiş yapıyoruz. Burayı da göstereyim. Aslında aynı ama başını göstereyim. Şimdi daha önce de söylediğim gibi burada çift var. Yani grup var. Burada 4 zincirle çıkış yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Çok fazla gevşek olmayan 4 zincir çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakın iki grup arasındaki boşlukla başlıyorum. Yani alt sıralarda düz kısımda yaptığımız işin aynısı. Eksiltmeyi tamamladık. Artık normal bir şekilde düz öreceğiz. Şimdi birazdan diğer parça üzerinden ne kadar düz öreceğimizi size söyleyeceğim. Yani birazcık düz örüp bir eksiltme daha yapacağız arkadaşlar. Ve o şekilde tekrar düz devam edip tamamlayacağız parçamızı. Evet, 16. sıraya başlangıç yaptım. Burada normal ilk sıralarda yaptığım gibi düz örmeye devam ediyorum. Buraya geleceğim. Buraya 2 tane trabzan yapacağım. Yani grubumu yapacağım. Daha sonra buraya bir tane yapacağım. Yani yine bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yani bir grup, bir tek, bir grup, bir tek şeklinde devam edecek. Şimdi kaç sıra düz öreceğiz onu söyleyeyim. Burada 14. sırada eksiltme yaptık. Burada da 24. sırada eksiltme yapacağız. Yine de saymak istiyorum size. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın 23. Yani şurada bitmiş oluyor 23 ve 24. sırada aynen burada yaptığımız gibi ilk eksiltmede yaptığımız gibi eksiltme yapacağız arkadaşlar. Yani 23. sıranın sonuna kadar bu şekilde düz örmeye devam ediyoruz.
Ve 24. sırada tekrar eksiltmeyi göreceğiz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bakın ikinci eksiltme noktasına geldik. Tam tamına geldi boyum. Bakın. Burası tığlamanın olduğu kısım. Burası da eksiltmeye başlayacağım kısım. Şöyle de baktığımda hiçbir sıkıntım yok. Yani parçalarım eşit ilerliyor. Şimdi devam edelim. 24. sıraya başlangıç yapıyoruz. Yine burada yaptığımız gibi eksiltme yapacağız. Evet, şimdi burada bakın yine özellikle çiftle yani grupla bitmiş olduk. Siz de o şekilde yapın arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde çift veya grupla bitmiştim ve eksiltmeye başlamıştım. Şimdi burada 1, 2. Ters çeviriyorum. İpimi doluyorum. Bakın iki grup arasındaki boşluğa tığımı sokuyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra şuraya bakın 1, 2, 3, 3. zincir oluyor. Dibine belirleyiciyi koyuyorum. Evet, şimdi devam ediyoruz. İpimizi doluyoruz, grubu geçiyoruz. İki grup arasındaki gruplarımızı yapmaya devam ediyoruz. Arka taraftan yaptığımız zaman karıştırma ihtimaliniz var arkadaşlar. Şu aralara batmayın sakın. Arada şöyle arka taraftan kontrol edebilirsiniz. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi burada bakın iki tane grubum var. İkili trabzandan oluşan iki grubum var. Burada bir tane boşluğum var. Önce buraya batacağım. Daha sonra şuraya batacağım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tığımıza ipimizi doluyoruz. Şuradaki boşluğa batıyoruz. Şu şekilde. Ve önce ikisini çekiyoruz. Daha sonra tığımızda iki tane ilmek kalıyor. Şimdi bir kez daha doluyoruz. Ve şuradaki araya batıyoruz. Bakın tığımda 4 tane var. Şimdi önce ikisini daha sonra üçünü çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirle çıkış yapıyoruz. İpimizi doluyoruz ve bakın burada bir tane grup var. Burası da eksiltme yaptığımız nokta var. Yani şu görmüş olduğunuz iki tane trabzanı geçmiş oluyoruz. Tam şuraya batıyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Bundan sonrası aynı. İkili trabzan yapıyoruz. Gruplarımızı oluşturuyoruz. Gruplar arasına batarak yeni gruplarımızı oluşturuyoruz. Evet, şimdi sıranın sonuna geldik. Bakın burada eksiltme yapmıştık. Şurası üçgenimizin tepesi. Yani burada bitmiş olacağız. Önce buraya bir tane yapacağız ve buraya bir tane yapacağız. Şimdi gösteriyorum. Bakın boşluğa birinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi belirleyiciyi çıkartıyoruz ve çıkarttığımız noktaya yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve böylece grupla bitirmiş oluyoruz. Burada da bakın aynı şekilde başlamıştık ve artık devam ediyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. sıranın sonuna gelmiş oldum. Bundan sonra düz örüyoruz. Yani ne yapıyoruz? Şimdi burada bir grubum olduğu için 1, 2, 3 ve 4. 4 ile çıkış yapıyoruz. Daha önce söylemiş olduğum gibi.
Ve bakın gruptan sonraki boşluğa, yani iki grup arasındaki boşluğa batıyoruz. Hiç değişik bir şey yapmıyoruz. Daha önce yaptığımız gibi. Artık bundan sonrası normal düz örüyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Buraya geliyoruz. Yine nasıl yapıyorduk daha önce? Boşluğa yapıyoruz ve buraya bir tane yapıyoruz. Çünkü burada bir tane ile başlamış olduk. Yani çok keyifli bir model. Örmesi çok keyifli. Bakalım çanta sonunda nasıl olacak? Şimdilik güzel ilerliyor. İnşallah bu da çok güzel bir modele dönüşecek. Evet, bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra düz örmüşüm. Yani toplam 33 sırada tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, ben şimdi diğer parçamı da tamamlamış oldum. Bunu zaten yapmıştım. Şöyle üzerine koyduğum zaman bakın şöyle göstermek istiyorum. Birebir aynı oldu. Sıra sayım da aynı. Elimi hiç değiştirmedim. Sizler de böyle ölçe ölçe iki parçayı eşit bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Kenar tığlamasıyla beraber zaten eşitlenmiş olacak. Şu an hiç ütü yapmadım. Zaten ütüyle de tam tamına gelecek. Kenar tığlaması yapmadan, yani kenarına sık iğne dönmeden bu şekliyle 37 santim. Şu en son kısmı da vereyim şu şekilde. Bakın 31 santim. Şimdi burada ipimizi koparmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi buraya geldik. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir tane zincir çektim ve ilk boşlukla başlıyorum. Yani şu ikili trabzanın aralarına ikişer tane sık iğne yapacağım. Bakın göstereyim. Burada da o şekilde yaptım. Yani aralara batmıyoruz. Şu sıranın hizasına denk gelen kısımlara batmıyoruz. Sadece boşlukların içine batacağız. Bir tane zincir çektim. Şimdi ilk boşlukla başlıyorum. Bir. İsterseniz şuraya bir belirleyici koyalım. Buradan burası benim ilk sık iğnemin tepesi. Şimdi içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu ipinizin gelişi düzgün gelsin arkadaşlar. Biraz şöyle dolgun sık iğneler olsun. Şimdi buraya geçtim. Buraya da iki tane yapıyorum. Bir ve iki. Diğerine geçtim. Bakın buraya geçiyorum. Bir, iki. Diğerine geçiyorum. Bir, iki. O şekilde devam ediyorum. Şimdi bakın burada iki noktada eksiltme yapmıştık arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman bunu çıkarıyoruz. Buraya batmıyoruz arkadaşlar. Yine boşlukla devam ediyoruz. Yani sürekli boşluklara batıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın buraya geleceğim. Bunu çıkartacağım. Artık bunu şimdi de çıkarabilirim. Şöyle boşluklara batacağım. Buraya geleceğim. Her bir boşluğa batacağım. Yani şu araya hiçbir zaman batmayacağız. Evet, bu şekilde örüp köşeye geliyorum. Evet. Şimdi köşeye geldim. Bakın buraya yaptım. Son boşluktayım şu an. Şimdi normalde buraya iki tane yapıyoruz. Bir, iki tane yapıyoruz. Şimdi bir tane şu köşe için yapacağım. Buraya belirleyici koyacağım. O kenarın ortak köşesi burası arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım. Şu tarafa, yani şu kenara. Ve devam edeceğim şurayla. İki tane yapıyoruz.
Bakın hemen altından giriyorum. Zincirden değil, şu alttan giriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Buraya da ikişer tane yapıyoruz. Şimdi burayı yapıyorum. Burası neresi? Uzun kenar arkadaşlar. Bakın şuradayım. Şuradan başladım. Yani burada bitmişti sıram. Buradan tığlamaya başladım. İlk köşeme geldim. Şimdi burası benim geniş tarafım. Şuraya yapacağım. Yine şurada göstereyim arkadaşlar, şu köşede. Bir kez daha göstereyim. Daha sonra buraya geldiğimizde tekrar göstereceğim ve başa geleceğiz arkadaşlar. Yani 2 tane köşeyi daha göstereceğim. Diğer yerler zaten aynı olmuş olacak. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Bakın şuradaki boşluğa 2 tane batıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi köşeye geldim. Ne yapmıştım? Buraya 4 tane yapmıştım. Buraya da aynı şekilde ipimi de alacağım içine. Şimdi bakın bunu yaptığım zaman bu buraya ait. Şimdi bir tane köşe için yapacağım. Bakın şöyle yaptım. Buraya da bir belirleyici koyalım. Bu diğer parçalarla birleşim noktası. Yani köşesi tam olarak buranın. Şimdi burada 2 tane daha yapacağım. 1 ve 2. Bakın şöyle baktığınız zaman bakın tam böyle kare gibi oluyor. 2 tanesi buraya, bir tane köşeye, bir tanesi de buraya olmuş oluyor. Ve devam ediyoruz. Şurayı göstereyim. Bakın ikişer tane batıyoruz ve ipimizi içine alıyoruz. Biraz gezdirip ipimizi kesebiliriz. Devam ediyoruz. Bakın bunları da çıkarıyorum artık. Bunlar eksiltme noktalarımız. Ne demiştim? Bu eksiltme noktalarına geldiğinde araya yine batmıyoruz. Tamam, bazı modellerimizde batıyoruz ama bunu da yapmıyoruz arkadaşlar. Birazcık da deneme yanılma yaparak bu tarz kenar tığlamaları yapıyoruz. Çünkü gözümüze hoş gözükmesi önemli olan. Burada çok fazla eğim olmadığı için buna gerek duymadım. Yani direkt boşlukları yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, 3. köşeme geldim. Bunu da göstereyim. Aslında farklı bir şey yapmıyorum. Bakın burada boşluğum var. Ne yapıyordum? 2 tane yapıyordum öncelikle. Bu köşe için. Şimdi şu tam orta noktaya köşe olsun diye bir tane yapıyorum. Buraya belirleyici koyuyorum. Koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz. Çok önemli değil. Ben size göstermek için koyuyorum. Şimdi buraya bir tane yapıyoruz. Şimdi burayı yaptık. Şununla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir sonraki ilmekle devam ediyoruz. Artık buralara batıyoruz. Yani trabzanın tepesine batıyoruz bu noktada. Burası bizim çantamızın ağzı, yani dar kısmı. Bakın bu şekilde devam ediyoruz ve şu noktaya geliyoruz. Bitirmeyi göstereceğim. Evet, son köşeme geldim. Burada bakın 2 tane tepe görüyorsunuz. 2 tane sık iğne yapmıştık. Burada zincirle döndüğümüz şu minik tepeyi saymıyoruz arkadaşlar. Tepe oluşturmak için yapmıştık onu. Şimdi buraya bir tane yapıyorum içine. Şimdi bir tane daha yapmam gerekiyor köşe için. Bir tane de köşe için yaptım. Şunu takalım buraya. Köşemize ait birleştirme yapacağımız nokta. Ve şimdi şu ilk tepeyle başlayacağım. Ben nasıl yapacağımı anlatayım öncelikle. Sizin de nasıl yapabileceğinizi anlatayım. Şimdi arkadaşlar, ben normalde tığ yardımıyla yapmıyorum biliyorsunuz. Yani modeline göre birleştirmeyi tığla da yaptığım var. Fakat çok nadiren kullandığımı tekrarlamak istiyorum bu videoda da. Ben nasıl yaptım? Bakın şu görüntüye. Görebiliyor musunuz? Bakın ne kadar
şık bir görüntü oluyor. Yani ben bu görüntüyü çok seviyorum. Bunu nasıl yaptım? Bakın böyle iç kanattan kaydırma yaptım. Bunu daha önce pullu bir çantam vardı, plaj çantam. Orada da uygulamıştım. Bakın şöyle hafif şurada bir çizgi oluşuyor iç kanattan yaptığımız için. Daha sonra iç kanattan yaptıktan sonra şu iki kanadı ve diğer parçanın iki kanadından iğne yardımıyla birleştiriyorum. Bunu bazen tek yönde yapabiliyorum. Bazen eğer gerekirse geriye dönük tekrar ikinci kez bir geçebiliyorum. Ama biraz zaman aldığı için genelde tek sefer geçiyorum arkadaşlar. Bunda da deneyeceğim. Bakacağım hangisi hoşuma giderse o şekilde devam edeceğim. Fakat siz eğer tığ yardımıyla birleştirme yapacaksanız burada ne yapacaksınız? Şuradan itibaren başlayacaksınız. Bunun iç kanadı ve diğerinin iç kanadı kaydırma yapmadan bu şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Yani vaktiniz yoksa burada kaldım. 2 tane sık iğnem burada var. 2 tane sık iğnem var. Şuradaki köşeye birleştirme noktasına işaretleyici koydum. Ve ilk ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Arka loba batıyorum şu şekilde ve kaydırma yapıyorum. Arka lobuna batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Çok fazla sıkmıyorum ama gevşekte yapmıyorum arkadaşlar. Orası biraz böyle düzgün olsun. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu köşeye gelelim. Burada da tekrar göstereceğim. Daha sonra devamını siz yapabilirsiniz. Evet, şimdi ilk köşeme geldim. Başlangıçtan itibaren. Hiç farklı bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bakın şöyle kaydırmayla geçiyorum. Şimdi buraya geçiyorum. Şimdi buraya. Şu köşemizi kaybetmeyelim. Evet, şöyle şuradan birleştireceğiz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün köşeleri dönüp şu başlangıca geleceğiz ve burada artık bitireceğiz kenar tığlamamızı. Evet ve başa geldim arkadaşlar. Bakın belirleyici koyduğum nokta son ilmeğimdi. Yani köşenin olduğu noktaya koymuştuk. Şimdi ondan önceki ilmeğe kaydırmamı yapıyorum. Ve son ilmeğime yapacağım. Buraya da kaydırmamı yapıyorum. Şuna koyalım tekrar. Şimdi burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Yine birazcık uzuncana bırakacağım. Birleştirme esnasında bana gerekli olabilir. Ve buradan ipimi çıkartıyorum. Epey uzun bırakmışım bu arada. Bu kadar uzuna gerek yok. Şimdi bu ipimi bakın bu şekildeydim. Bu ipimi şuradan geçireceğim. Diğer tarafa alacağım. Bakın şu şekilde alıp bitiriyorum buraya arkadaşlar. Şimdi bunu bırakıyorum. Bakın bütün köşeleri bu şekilde geçiyoruz. Henüz sütü yapmadım. En son bütünü yapacağım.
Bakın bu şekilde geçişlerim güzel. Ütüyle biraz şuraları düzelteceğim şöyle ütünün ucuyla. Ne de olsa orada bir geçiş var arkadaşlar. Ama gayet düzgün bir geçiş var. Şimdi bunu tamamladık arkadaşlar. Gövdemiz tamam, her şeyini gösterdim. Evet, şimdi gövdemizi tamamladıktan sonra yan parçalarımızı yapacağız. Yani şu yan tarafa gelen bir tane parça, aynı şekilde aynı ölçüde buraya da gelen bir parçamız olacak. Bu parçayı düz öreceğiz arkadaşlar. Gövdedeki gibi eksiltme yapmayacağız. Burada toplam 7 grup oluşturacağız. Gruptan kastım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane grup. Burada kaç grup yapmıştık? 34 grup yapmıştık. Burada 7 grup yapacağız. Yine aynı şekilde toplam 33 sıra öreceğiz. Çünkü gövdemizde 33 sırada tamamlamış olduk. Bu çok kolay. Yani gövdede yaptığımız gibi öreceğiz ve etrafına az önce göstermiş olduğum yöntem gibi yine bu şekilde kenar tığlaması yapacağız. Şimdi buna başlayalım. Daha sonra en son taban kısmını göstereceğim. Evet, yine birazcık ip bırakıyoruz. 15 zincir yetecek kadar. Şöyle birazcık bırakıyoruz. Yine 3,5 milim tığ ile örüyorum arkadaşlar. Bakın 3,5 milim tığ ile örüyorum. Ve ilk zincirle başlıyorum. Yine aynı yöntemle 1, 2, 3, 4. Burada çok fazla gevşek çekmeyelim arkadaşlar, ama çok sıkı da çekmeyelim. Yani orta yaparsak iyi olur. Çünkü model itibariyle yani alt taraf çok böyle marullanma yapsın istemiyoruz. Veya ilerleyen bölümlere göre daha sıkı, daha dar bir ölçüde olsun istemiyoruz. O yüzden orta sıkılık gerçekten ideal. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi şu parçamın ölçüsünü de vereyim size arkadaşlar. Bakın, kenar tığlaması geçtikten sonra yaklaşık 8,5 santim. Bakın şurada bitmiş. Başlangıç zincirlerinizi bütün parçalarda eşit tutarsanız çok rahat edersiniz. Ölçü ölçü gideceksiniz. Parçalı modellerde maalesef o şekilde oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu alayım. Şimdi 15 tane zincir çektik. 1, 2, 3. Bu zincirlerimiz gevşek olmasın arkadaşlar. Şimdi bakın, bu 15. zincirim. 14. zincirden başlayacağım. İpimi doluyorum. Şu şekilde. Şu ipimi de içine alayım, bir kez sıkışsın. Bakın, tığımda 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekiyorum. Ne yapmış olduk? Bakın, bu 3 tane zincir benim 15. zincirimin üzerinde. Bu da 14. Yani bu 2 tane zinciri kullanmış olduk. Şimdi ne yapıyorduk? İpimizi doluyoruz. Buradan çıkmıştım. Bir zincir atlıyorum. Sonrakine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Gruplar arasında zincir çekmiyorduk. Sadece şu alt sırada bir zincir atlıyoruz. Ama
Aynı zincire grubumuzu yapıyoruz. Devam ediyorum. İpimi doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Diğer zincire geçiyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yaparak grubumu tamamlıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane oldu. Devam ediyoruz. Zincir çekmiyoruz. Buradan dibinden zincir atlayarak devam ediyoruz. 1, 2. İkincisine sokuyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Yine aynı zincire batıyorum ve ikinci trabzanı yapıyorum. 4 tane grubum oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bunu atlıyorum ve diğer zincirden devam ediyorum. Tekrar aynı zincire batıyorum ve ikinci trabzanı yaparak 5. grubumu tamamlıyorum. Devam ediyorum. Bunu atlıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeden sadece doluyorum ve aynı zincire batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 tane zincirim var. Birini atlayacağım. Bu 2 tane zincire birer tane trabzan yapacağım. Başlangıç ve bitişlerde 2 zincir kullandığımızı söylemiştim. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi bakın burası benim sonuncu zincirim. Buradan ipimi alıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane yapmış oldum. Şöyle bir ölçelim. Evet, bakın burası başıydı. Şöyle ölçtüğüm zaman aşağı yukarı aynı, henüz tığlama yapmadım. Yani siz de böyle ölçerseniz, yani en azından şöyle bir parmak fark olmasın arkadaşlar. Aşağı yukarı aynı olsun. Ve devam ediyoruz. Şimdi burada 2 tane trabzanla bitirdiğim için sıkı 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ve ters çeviriyorum. Yani arkadaşlar eğer eliniz aşırı gevşekse bu dönüşlerde her iki tarafta da 3-3 yapabilirsiniz. Yani bir tane trabzan kalınca da 3 yapabilirsiniz. 2 tane trabzan kalınca da 3 yapabilirsiniz. Ama bu çok geniş eli olanlar için veya çok kalın ip kullananlar için geçerli olsun. Yani ben 4 zincirle daha rahat ettim. Eli gevşek olanlar için de öyle bir dipnot açmış olayım arkadaşlar. Çünkü burada 4 zincir biraz fazla geliyor. 3 zincir de sıkıyor. Yani ben o yüzden diyorum ki 4 tane sıkı zincir, 3 tane gevşek zincir yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın 2 tane olduğu için bu tarafa geleceğim. 4 zincir çektim. Daha önce anlattığım gibi yani 4 zincir olması gerekiyor. Sıkı zincirler. Devam ediyoruz. Birazcık sıkıyorum ki toparlasın. Böyle aralara batıyoruz. Yani değişik hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ama yine de yan parçayı nasıl başladığımızı göstermek istedim. 15 zincirle başlıyoruz. Tek farkı o. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Yan parçamızı toplam 33 sıra öreceğiz. 2 tane bu yan parçadan öreceğiz. Yani 15 zincirle başlayacağız. 33 sıra boyunca öreceğiz. Hiç eksiltme yapmayacağız. Dümdüz dikdörtgen bir parça öreceğiz. Şimdi bakın bu ön parçam, bu yan parçam.
Bunu zaten göstermiştim. Bu ikinci parçamı da tamamladım. Şimdi bu yanın parçasını tamamladım. Size gösterdiğim şekilde başladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane grubum var. Buradan da toplam 33 sıra ördüm. Çünkü bu gövdem 33 sıra. Şimdi bunu yaparken burada önemli olan şey elimizin ayarını değiştirmemek. Bu çok önemli arkadaşlar. İtiraf etmem gerekirse benim de çok hafif ölçü farklılıklarım oldu. Çünkü gerçekten bunu ayarlamak zor. Bunlar el yapımı şeyler olduğu için şu trabzanların yüksekliğini bazen daha kısa çekebiliyoruz, bazen daha uzun çekebiliyoruz. Yani göz onu görmüyor baktığınız zaman ama ölçüye vurduğunuz zaman yani şöyle kenar tığlamasıyla beraber bakın şöyle yakın olması lazım. Tabii ki ütüyle de ayarlıyoruz ama dediğim gibi bunu çok dikkatli örün. Yani buradan başladığınız zaman mesela ortaya geldiğinizde bir ölçün. Bakalım burada farklılığınız var mı boydan? Yani elinizi gevşetmiş misiniz veya sıkmış mısınız? Ona göre daha rahat ilerlersiniz. Ben o şekilde hareket ettim. Ona rağmen çok az minik ölçü farklılıklarım oldu. Yani olduğu gibi anlatıyorum size. Çünkü bu olmaması anormal. Yani aynı ayarda yapamıyoruz çünkü. Fakat benim ölçü farklılığım o kadar az ki bunu tolere edebilirim. Milim milim olmasına imkanı yok ama sizde daha fazla olabilir. Buna dikkat edin. Yani onu söylemek istedim. Şimdi bu benim yan parçamın. Yani şöyle koyduğumuz zaman bu tarafını zaten daha önce yapıp monte etmiştim. Şimdi bunun parçasını hazırladım. 33 sırada tamamladım. 15 zincirle başlamıştım. Şimdi bu parçam da benim şimdi ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu parçam da şu alt kısma gelecek. Bakın şuraya monte edeceğiz. Bunu da ölçtüm. Tam tamına geliyor. Şimdi burada şöyle bir püf noktası söyleyeceğim. Şimdi bu parçamızı örerken yine 15 zincirle başlayacağız. Bunu göstermeyeceğim artık. Çünkü bu yan parçalarda yani şu iki yan parçada ne yaptıysam aynı şeyi yaptım. Fakat burada farkındaysanız pozisyon farkı var. Yani biz bunu bu şekilde kullanacağız. Yani ikisinin pozisyonu farklı. Örneğin pozisyonu farklı. O yüzden burada kaç sıra çıktınız diye bana sorarsanız normalde ben yine 33 sıra çıktım. Bakın saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yani gövdem kadar çıktım. Fakat burada birazcık sıktım elimi. Neden sıktım? Çünkü bu tarafa doğru geleceği için desenim biraz daha uzun çıkıyor. Şu kısa kenarda belirleyiciler arasında bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek olacak. Şurayı da sayayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani kısa kenarda belirleyicileri içine katmadan 13 ilmek olacak. Bu belirleyicilerden birleştirmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Böyle hafif kavisli gibi gözüküyor fakat birleştirince şu köşelerden şöyle birleştirdiğimiz zaman biraz daha dikdörtgen halini almış olacak. Kaydırma yaptığımız için hafif kavislendi. Şimdi şu kenarı sayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66. Yani bütün parçalarda arkadaşlar bakın şu bütün parçalarda bu ve bu eşit parçalar oldukları için yani 15 ilmekle başlayıp 33 sıra çıktığım için
Şu kısa kenarlar arasında 13 ilmek olacak. Bakın şu iki kenar, şu iki kenarlarda da 66 tane ilmek olacak. Bunda da aynı şekilde, bunda da aynı şekilde, bunda da aynı şekilde. 3 tane yan parçamız var. Hepsinde aynı şekilde olacak. Şimdi 33 sıra çıktığımız için, bu kenarlar buraya geleceği için şu iki belirleyici arasında da 66 tane ilmek sayacaksınız arkadaşlar. Yani öyle olması lazım. Şimdi tekrar saymayayım burayı. Uzun sürüyor çünkü saymam. Bunları saydım. Bu kenarlar buraya geleceği için 33 sıra olduğu için burası da 66 ilmek olacak. Peki burası ne olacak? Şimdi burası da önemli. Burası niye önemli? Çünkü şu parçam, bakın şu tabana gelen parçam bununla birleşecek ve pozisyon farkı var. Şimdi burada 66 tane ilmeğim var. Peki burada kaç tane ilmeğim var? Onu sayalım. Bunları zaten saydım. 66 burası. Burası 66. Ağız kısmı önemli değil. Çünkü birleştirme yok. Şu kısım önemli. Bunu saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68. Yani burada 2 ilmek fazlalığım var. Yani bunları eşitlememiz mümkün değil arkadaşlar. Çünkü pozisyon farkı olduğu için. Ama ben ne yapmaya çalıştım? Şimdi bu kısımla bu kısım birleşeceği için 2 ilmek çok önemli değil. Onu bir şekilde yedireceğim. Burada ölçü benim için önemliydi. Yani ölçüde taşmam yok. Şöyle şu belirleyiciler arasındaki ölçümü de aldım. Şöyle ölçebilirim hatta görün diye. Bakın şöyle belirleyiciye ölçtüğüm zaman şurası, bakın 37 santim geldi bu parçam. Şimdi şurayı ölçeyim arkadaşlar. Şu belirleyiciden belirleyiciye kadar ölçüyorum. Şöyle ölçtüğüm zaman bakın 37 santim. Yani yakın parçalarım. Ütüledim. Bütün parçalarımı ütüledim. Şimdi şu soruyu da sorduğunuzu duyar gibiyim. Peki neden bu deseni bu şekilde yerleştiriyoruz? Yani şu şekilde örseydik olmaz mıydı diyebilirsiniz. Bakın onu da göstereyim size. Yani hepsini düşündüm ben bu tasarımı gerçekleştirirken. Şimdi bakın böyle bir parça da ördüm. Yani şu desenle aynı yönde de ördüm. Onu aslında ayarlamanız daha kolay gibi gözükse de şöyle gözüküyor mu? Bakın normalde burayla burayı ayarlamanız çok zor olmaz. Aynı olur. Yani burada kaçla başlamıştık? 34 grupla başlamıştık. Burayı da 34 grupla başlayıp yapabilirdim. Fakat burada yine pozisyon farklı şunlar arasında oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle gelmiş olacak. Bakın yine burada pozisyon farkı oluyor. Burada da bunu ayarlamanız güçleşiyor. Daha kolay oluyor aslında. Ama burada da ilmek farklılığımız oluyor. Bakın burada 11 ilmek oluyor. Burada 13 ilmek oluyor. Ve bakın şurada kenar tığlamasından dolayı bu iz olmuş oluyor. Ben o yüzden bunu tercih etmedim. Sizin eğer daha kolayınıza gelirse bakın kaç sırada örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada yakalamışım. Tabii ki burada yine şurayla ayarlamanız gerekiyor. Yani sıra sayısını ayarlamanız gerekiyor. Yani değişen hiçbir şey olmuyor. Onu da deneyebilirsiniz. Bu zor gelirse o şekilde de yapabilirsiniz. Ama görsel olarak bu parçaların hepsinin aynı yönde olması çok daha hoş gözüktü gözüme ve o şekilde yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi en zorlayıcı parça taban kısmı olacak. Bunları zaten sıra sayıları aynı olduğu için ayarlayabilirsiniz.
Burada da dediğim gibi birazcık sıkı öreceksiniz. İstiyorsanız yarım numara tığınızda düşürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyebilirdim. Şu 33 sırada değil de 32 sırada yapın da diyebilirdim. Ama buradan 2 ilmek daha eksilecek bu durumda. Yani aralarındaki fark 4 ilmeğe inmiş olacak. O şekilde de mümkün. Onu parçalar boyu yedirebilirsiniz aslında. Uzunlukları aynı olacaktır ama aralarında 4 ilmek fark olacaktır. O da mümkündür. Ama ben bu şekilde ayarlayabildim. Benim tığ numaramı düşürmeme gerek kalmadı. Tamamen aynı oldu çünkü buradaki ölçüm. Evet, çok uzattım biliyorum ama bunu izah etmek zorundaydım. Çünkü farklı hiçbir şey yapmadım. Yani bu 3 parçayı tek tek göstermeme gerek yoktu. Çünkü parçaların hepsi aynı. Sadece tabandaki parçamızı biraz daha sıkı örerek şuradaki ölçüye uydurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilmek sayılarım çok yakın. 2 ilmek farkım var. Onu da zaten yedireceğim bir şekilde. O sıkıntı yaratmayacak benim için. Evet, şimdi isterseniz artık birleştirmeye başlayalım. Şimdi bakın burada benim ortak noktamın olduğu, belirleyicinin olduğu nokta. Sonra bir sonraki ilmeğin arasından geçip arkaya geçmiştim bu şekilde. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Burada belirleyiciden önceki ilmekten şu şekilde iğnemi sokuyorum. Şimdi belirleyiciden geçeceğim. Bakın belirleyiciden geçiyorum. Ve belirleyicim şuradaydı. Bakın şuradaydı. Şimdi bu noktadan geçeceğim. Bakın yanından geçtim. Şimdi belirleyicinin olduğu noktadan geçiyorum. Şimdi şu belirleyicinin yanındaki ilmekten ve karşısından geçiyorum. Geri döndüm yani. Bu şekilde. Şimdi tekrar belirleyicilerin olduğu noktalardan geçiyorum. Aslında şimdi devam edebilirdim ama bakın burada bir çukur var. Şu bir sonraki ilmekten birleştireceğim ki şöyle olsun arkadaşlar, göstereyim. Bakın şöyle olsun. Yani burada bir çukur olmasın, onu istemiyorum ama siz eğer o şekilde seviyorsanız bırakabilirsiniz. Ben bir sonraki ilmeklerden de geçeceğim. Ve şimdi belirleyiciden sonraki ilmeklerden geçiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle buradan ve şuradan. Belirleyicim buradaydı. Şuradan geçiyorum. Bakın şöyle olacak. Şimdi bir kez daha belirleyicilerden geçiyorum. Şimdi tekrar belirleyicilerden sonraki ilmeklerden geçiyorum ve devam ediyorum. Gerek duyarsanız bir kez daha yapabilirsiniz. Bakalım bir kez daha geçelim. Sağlam olsun. Ve artık devam ediyorum. Diğer ilmeklerden karşılıklı bir şekilde sadece birer kez geçmeniz yeterli. Sağlam olsun derseniz tek yönü bitirdikten sonra geriye dönük bir kez daha geçebilirsiniz. Ama ben itiraf etmek gerekirse çok vakit kaybı olduğu için geçmiyorum. Korekar rafya zaten sağlam bir ip ama ipinize güvenmiyorsanız bir kez daha geçebilirsiniz. Görüntüde çok fazla fark olmuyor arkadaşlar ama git gel şeklinde yaparsanız bu ilmekler biraz daha düzgün olabiliyor. Yani modeline göre aslında karar veriyorum diyebilirim. Bazen çift geçiyorum, bazen tek geçiyorum.
İpime güvenmiyorsam çift geçebiliyorum. Bazı ipler daha dayanıksız olabiliyor. Eğer bu birleştirme esnasında ipinizin zayıfladığına inanıyorsanız muhakkak değiştirin. Yani mesela şu ortasına kadar geldiniz. İpinizi arkada saklayın. Yeni bir ip takın arkadaşlar. Ama ben gerek duymadım. Yani nazikçe geçiriyorum. Çok fazla ipimi yıpratmadan geçirmeye çalışıyorum. O yüzden çok gerek duymadım. Evet, bu şekilde yapıyoruz ve sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, ilmeklerim tam olduğu için bakın hiçbir fazlalığım yok. Belirleyicilerim burada. Son geçişimi yaptım bu şekilde. Şimdi belirleyicilerden geçeceğim. Bunları çıkartıyorum. Şimdi buradan geçtikten sonra bakın belirleyicinin olduğu noktadan geçiyorum ve bu da diğer tarafın belirleyicisinin olduğu nokta. Buradan bu şekilde geçtim. Şimdi böyle bırakırsam şöyle hafif bir boşluk oluyor. O yüzden burayı geçtikten sonra geri dönüyorum. Bir kez daha geçiyorum. Daha sonra buradan tekrar belirleyicilerin olduğu noktadan geçiyorum. Ve şimdi şuradan geçeceğim. Belirleyicinin olduğu noktadan sonraki ilmekten geçeceğim. Ve buranın da karşısındaki ilmekten geçeceğim. Yani belirleyicilerden sonraki ilmeklerden de geçiyorum. Şöyle. Tekrar belirleyicilerin olduğu noktadan geçiyorum. Bir kez daha geçeceğim. Bakın bu şekilde ve arkada gizleyeceğim. Evet, böylece birleştirdiğimiz noktaları göstereyim. Bakın şu ikisini birleştirdik. Tabii buna ütü yaptıktan sonra daha güzel olacak. Şu anda güzel zaten ama ütü yaptıktan sonra daha güzel yumuşayacak orası. Burayı tamamladık. Şimdi şu büyük parçayı birleştireyim. En son tabanı birleştireceğiz. Evet, bakın bu şekilde bütün parçalarımı birleştirdim. Burayı da birleştirdim. Diğer tarafı henüz ütülemedim arkadaşlar. Şöyle el ütüsü yaptığımda da zaten düzeliyor. Gayet güzel. Bunu ütüleyeceğim ama şimdi tabanı monte edelim. Onu da birazcık göstereyim. Şimdi bakın burası daha dar, burası daha geniş. Geniş kısma yerleştiriyoruz tabanımızı. Şöyle yapacağız. Şuradan başlayacağım. Burada ipim var zaten. Şimdi şurası tam dönüş köşem. Bunu çıkartayım artık. Şimdi buradan girdim. Şuradan çıkacağım. Ve karşı tarafa gireceğim. Şöyle karşılıklı köşeler denk gelecek şekilde bu tarafa doğru ilerleyeceğim.
Evet, bu şekilde ilerliyorum. Şu köşeyi de göstereyim, şu dönüşü. Ondan sonra zaten diğer köşeleri de aynı şekilde yapacağız. Evet, şimdi buraya geldim. Bu belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi buradan bakın yanındaki ilmekten giriyorum. Şimdi buradan karşıya geçiyorum. Tekrar bir kere daha geçeceğim. Ve buradan artık devam edeceğim. Buradan çıkmıştım. Evet, bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Ben şimdi bu taban kısmını da birleştirip ütümü yapıp geri geliyorum arkadaşlar. Evet, çantamızın son hali bu şekilde. Bakın. Bunu da gayet güzel birleştirdim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Güzel, kullanışlı bir model oldu. Şimdi bu çantanın sapı için ben deri sap düşündüm arkadaşlar. Hatta boyutunu ayarladım. Şöyle dikilmiş haliyle sadece şu kullanım alanı olarak 50 veya 53 santim arasında yapabilirsiniz. Ben 52 santim gibi düşündüm. Yani şöyle omuzumla denedim. Çok uzun sap olmaz. Yani 60 santim uzun gelir. 50-52 santim arasında sap dikebilirsiniz. Şimdi birazcık bu sapları kısaltıp monte edeceğim. Şöyle ölçelim. Şöyle alt kısım şöyle baktığım zaman 44 santim. Burası 42 santim. Burası 38 santim. Fakat şöyle zaten dolduğu zaman çantamız biraz daha dar olacaktır. Yani 37. Şu ağız kısmı da 31 olacak. Şimdi boş olduğu için birazcık tabii ki yan taraflar yayılmış oldu. Ben çok beğendim. Bu tarz büyük çantaları çok seviyorum. Bu çantayı planlarken büyük boy olarak planlamıştım. Yani plaja giderken, havuza giderken bir şeyler koymak için büyük boy bir çanta düşünmüştüm ve o şekilde tasarlamıştım. Siz dilerseniz bu çantayı küçültebilirsiniz. Yani buradan 34 grup değil de 32 grupla örneğin yapabilirsiniz. Boydan da bir veya iki sıra daha aşağıda yaparsanız bu çantanın medium boyunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu boy şu an large boy ama dediğim gibi uzun boylu insanlar için daha iri yapılı insanlar için gerçekten ideal bir çanta boyutu oldu. Ama dediğim gibi dilerseniz çantanızı küçültebilirsiniz.
Evet, şimdi ben bu aşamaları yapıp geri geliyorum arkadaşlar. Evet, çantamızın son hali karşınızda. Gerçekten harika oldu. Çok çok içime sinen bir proje oldu. Dokusu itibariyle olsun, boyutları olsun, her şeyiyle bence çok güzel oldu. Ben bu çantada deri sap kullandım. Aslında örgü sap yapmayı düşündüm ama böyle deri saplarla çok daha havalı gözüktü gözüme. O yüzden tercihimi deri saptan kullandım. Ama şunu da söyleyeyim, elinizde deri sap yoksa örgü sap da çok yakışacaktır arkadaşlar. Eğer örgü saptan yapmayı düşünüyorsanız aynı teknikle örmemenizi öneriyorum. Yani örgü sapınızı arkalı önlü sık iğne yapabilirsiniz örneğin. Şöyle sapın ölçüsünden bahsedecek olursam, kullanım alanı olarak şuradan şöyle ölçtüğüm zaman şu köşeye kadar 52 santim, tam tamına 52 santim kullandım. Yani 60 santimlik bir sap gitmez buna arkadaşlar. Mesela bu sapım benim 60 santimlikti. Ben bunu kendi isteğim doğrultusunda omuzuma takarak denedim. Yani 50 bile değil, 52 santimde karar kıldım. Gerçekten birkaç kere ölçtüm. Tam ideal ölçüde oldu. O yüzden siz de eğer aynı boyutlarda çalışacaksanız ve örgüden yapacaksanız 52 santim gibi olacak şekilde, dikildikten sonraki ölçü 52 santim olacak şekilde saplarınızı örebilirsiniz. Dediğim gibi arkalı önlü sık iğne olabilir. Yani bu teknikle de olabilir ama bence farklı bir görüntüde olursa çok daha güzel olacaktır. Şöyle elimde bir aksesuarım vardı. Bunu da taktım. Gerçekten çantaya çok yakıştı. Yani siz de bundan alabilirsiniz veya farklı bir aksesuar takabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Ölçülerini tekrar paylaşmama gerek yok. Çünkü zaten bütün parçaların ölçülerini vermiş oldum. Videonun açılış kısmında da zaten genel olarak çantanın ölçülerinden bahsettim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım keyifle örersiniz. Bir sonraki modellerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.